Bir otel odasına girdiğinizde ya da kiraladığınız bir evde kapıyı arkadan kapattığınız an içeride gerçekten tamamen yalnız olduğunuza emin misiniz? Airbnb'nin dünya genelinde tüm iç mekan güvenlik kameralarını tamamen yasaklama kararı alması basit bir tedbir miydi? Yoksa durumun çoktan kontrolden çıktığının bir kanıtı mıydı? Bu videoda gözünüzün önündeki sıradan nesnelerin içine gizlenen o milimetrik lensleri hiçbir ek cihaz satın almadan sadece cebinizdeki akıllı telefonla nasıl bulabileceğinizi, odadaki gizli Wi-Fi ağlarını nasıl tarayacağınızı ve şüpheli bir durumla karşılaşırsanız kendinizi korumak için almanız gereken yasal adımları anlatıyorum. Vakit kaybetmeden başlayalım. Teknoloji ilerledikçe güvenlik amacıyla üretilen birçok cihaz maalesef çok kolay birer casusluk ağına dönüştürülebiliyor. Eskiden bu tarz gizli kayıtlar büyük ve fark edilir sistemler gerektirirken bugün internetten çok ucuza bir sipariş edebileceğiniz bir masa saati, duman dedektörü ya da sıradan bir duvar prizi aslında profesyonel bir gizli kamera olabiliyor. Zaten Airbnb'nin de aldığı o radikal küresel yasak kararı da tam olarak bu yüzden geldi. Artık odada önceden belirtilmemiş, açıkça beyan edilmemiş herhangi bir kamera bulundurmak sadece bir platform kural ihlali değil, aynı zamanda doğrudan bir suç. Peki seyahatlerimizde paranoyaya kapılmadan soğukkanlı bir şekilde kalacağımız odayı nasıl kontrol edebiliriz? Gelin adım adım bakalım. Öncelikle işletmeye dikkat etmek gerekiyor. İşletmenin ciddiyeti içerideki tertibin de ciddiyetini gösteriyor. Onun dışında bir odaya yerleştiğinizde ilk 5 dakikanızı en kritik noktalara ayırmanız gerekiyor. Bu kameraları yerleştirenlerin öncelikli hedefi her zaman yatağı ve banyo girişini doğrudan gören açılardır. Dijital masa saatleri, USB girişli yeni nesil prizler, televizyon üniteleri ve dekoratif biblolar ilk bakılması gereken yerler. Hatta bazen otellerde televizyonlar kapalıyken sadece siyah bir ayna gibi görünür baktığımızda. Açtığınızda da televizyon ekranına dönüşür. Benzer şekilde odadaki aynaların iki yönlü yani arkası görünen casus ayna olup olmadığını anlamanın çok basit bir yolu var. Tırnak testi. Parmağınızı aynaya dik bir şekilde yaslayın. Eğer tırnağınız ile aynadaki yansıması arasında milimetrik bir boşluk kalıyorsa bu normal bir ayna. Güvenli bir ayna aslında. Ancak tırnağınızı yansımasına tamamen sıfıra sıfır değiyorsa, arada hiçbir boşluk yoksa o aynanın arkasında karanlık bir oda veya bir lens olma ihtimali çok yüksektir. Onun için bunların üstünü örtebilirsiniz mesela. Tabii ki sadece gözle aramak her zaman yeterli olmayabilir. İşin bir de dijital boyutu var ve bunun için piyasada satılan pahalı dedektörlere hemen para harcamanıza gerek yok. Zaten epi topu çıkacağınız kaç tatil ki? İlk yapacağınız şey odanın Wi-Fi ağına bağlanıp ücretsiz bir ağ tarama uygulaması açmak. Örneğin Find diye bir uygulama var veya buna benzer uygulamalar var. O ağa bağlı tüm cihazları listelediğinizde karşınıza IP kamera, Hikvision gibi ya da tanımadığınız şüpheli bir donanım üreticisi çıkarsa odada ağa bağlı bir gizli kamera olduğunu anlarsınız. Çünkü bu kameraların çok büyük bir kısmı görüntüyü canlı aktarabilmek için yerel Wi-Fi ağını kullanmak zorunda. İkinci bir yöntem ise kızılötesi ışık ağı. Akşam odaya geçtiğinizde tüm ışıkları kapatın. Ortamı tamamen karartın. Telefonunuzun ön kamerasını açarak odayı şöyle yavaşça bir tarayın. Çoğu akıllı telefonun ön kamerasında kızılötesi filtresi bulunmaz. Bu sayede gizli kameraların gece görüşünü sağlamak amacıyla da çevreye yaydığı ama çıplak gözle göremediğimiz o mor veya kırmızı ışıkları telefon ekranında net bir parlama olarak yakalayabilirsiniz. Peki tüm bu kontrolleri yaptınız ve gerçekten bir kamera buldunuz. İlk refleksiniz panik yapmak veya cihazı yerinden sökmek olabilir ama sakin kalıp hukuki olarak haklı kalabilmek için bazı adımları yapmak zorundasınız. Örneğin cihazı kesinlikle dokunmayın ve yerini değiştirmeyin. Üzerindeki fiziksel kanıtları ve parmak izlerinin bozulmaması gerekiyor. Kendi telefonunuzla delil toplayın. Kameranın bulunduğu yeri, odayı, hangi açıdan gördüğünü net bir şekilde gösteren yakın ve geniş açılı fotoğraflar ve videolar çekin.
Doğrudan kolu kuvvetlerine haber verin. Otel yönetiminden veya ev sahibinden önce polise ya da jandarmaya ulaşın. Çünkü bu durum sadece bir platform kuralı ihlali değil, Türk Ceza Kanunu'na göre özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur ve ağır ceza yaptırımları vardır. Polis tutanak tuttuktan sonra elinizdeki resmi belge, rezervasyonu iptal ve para iadesi için de tazminat süreçlerini başlatabilirsiniz. Tabii bu durumda tatiliniz zehir olmuş olur mu? Evet, olmuş olabilir. O yüzden bu iki ihtimali sizin değerlendirmeniz gerekiyor. Özetlemek gerekirse etrafımızdaki her nesnenin akıllandığını ve internete bağlandığı bir çağda yaşadığını unutmayalım. Mahremiyet artık sadece kapıyı arkadan kilitlemekle koruyabileceğimiz bir şey olmaktan çıktı. Dijital bir farkındalık gerektiriyor. Seyahatlerinizde paranoyak olmanıza gerek yok ama odaya girdiğinizde birkaç dakikalık temel kontrolleri rutin bir alışkanlık haline getirirseniz bu da sizin için hayat kurtarır. Siz daha önce konakladığınız yerlerde böyle şüpheli bir durumda karşılaştınız mı? Ya da bu yöntemlerden hangilerini kullanıyorsunuz? Yorumlarda deneyimlerinizi paylaşın, üzerine konuşalım. Videoyu beğenmeyi ve bu bilgiyi seyahat eden sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.